Herkese merhabalar, Güzelse'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fermuarlı sivit modeli çalışacağız. İsterseniz bu modeli birebir uygulayabilirsiniz, isterseniz de kendi modelinizi bu kalıba adapte edebilirsiniz. Çalışmamızı sıfır bolluklu standart ölçülerdeki 38 beden pratik beden kalıbımız üzerinden yapacağız. Modelimiz artı 20 bolluklu, omzu 2 cm düşük ve kapşonlu. Öncelikle omuzda düşme yapacağımız için pratik beden kalıbını çıkarırken kullandığımız 2 santimlik yerleştirme çizgilerimizi yeniden atıyoruz. ...19,5 santim olan tek omuz çizgimizi 21,5 santime uzatıyoruz. 90 derecelik kol evi geçişimizi veriyoruz. Artı 20 bolluklu çalışacağımız için göğüs hattı çizgimizi 5 santim genişletiyoruz ve kol altımızı 2,5 santim aşağıya düşürüyoruz. Kol evimizi yeniden şekillendiriyoruz. Fakat burada dikkat edin, pratik beden üzerinde salaş bir kalıp çıkardığımız için kavadoramızı derin çalışmıyoruz, daha yumuşak bir geçiş veriyoruz. Beden boyumuzu omuzdan 60 santim olarak veriyoruz. Eteğimizin geçişini ve yan dikişini düz hatla birleştiriyoruz. Yakamızın ön ortasından 1 santim aşağıya düşme, omuz ucundan ise 3 santim genişleme yapıyoruz. Yaka geçişimizi yeniden şekillendirerek geriye kalan payı kalıptan atıyoruz. Beden geçişimizi tamamladık. Modelimizin cep hattına geçelim. Ön ortada 25 santim, etek ucunda 20 santim, üst geçişte 10 santim ve yan geçişte biraz eğimli olarak 12 santim ölçülere sahip cep hattımızı çiziyoruz. Cep kalıbımızı oturttuktan sonra bir de ön ortaya fermuar payı veriyoruz. Burada 1,5 santim kullandık. Siz fermuarınıza göre bu ölçüyü farklı çalışabilirsiniz. Yalnız bilmeniz gereken, buradaki fermuar payı sadece ön beden için değil, aynı zamanda cep için de geçerli. Çünkü o da fermuar dikişinin altında kalacak. Bu nedenle cep geçişimizin üst çizgisini yeni ön ortamıza kadar uzatıyoruz. Beden kopyamızı alırken cep çıtımızı da atacağız, unutmayalım. Ön bedenimizin kalıbı hazır.
Arka bedenimize geliyoruz. Yine ilk olarak omuz ve yaka yerleşimi için olan 2 santimlik yerleştirme çizgilerimizi atıyoruz. Yakamızın en üst ucunu ve 90 derecelik dik açılarımızı dikkate alarak. ...21,5 santim olan yeni omuz ölçümüzü yerleştirip omuz geçişimizi sağlıyoruz. Arkadaşlar, elinizde birebir ölçülerinize göre çıkmış kalıbınız varsa siz de benim gibi kalıp üzerinde oynamalar yaparak modelinizi oluşturabilirsiniz. Ya da isterseniz baştan pratik beden kalıbınızı direkt bu ölçülere uygun olarak da çıkarabilirsiniz. Göğüs hattımıza geliyoruz. 5 santim genişleme sağlayıp 2,5 santim aşağı kol altından düşme yapıyoruz. Yakamızın en üst kısmından aşağıya arka orta çizgimizi 60 santime uzatıp beden boyumuzu veriyoruz. Etek ucumuzu ve yan dikişimizi ön bedende olduğu gibi düz hatta birleştiriyoruz. Yakamıza geliyoruz. Yine ön bedende olduğu gibi üstte 3 santim genişleme, arka ortada yarım santim aşağı iniş sağlıyoruz. Ve yakamızı yeniden şekillendiriyoruz. Geriye kalan kısmı kalıptan atıyoruz. Kol evi geçişimiz kaldı. Onu da yeniden şekillendirmiyoruz. Ön beden kalıbımızı arka bedenimize birebir yerleştirerek ön bedenimizin kol evini arka bedenimize kopyalıyoruz. Modelimizin arka bedenini de tamamladık. Kol kalıbı için kol evimizin ölçüsünü alıyoruz. 24,7 santim geldi. Şimdi de pazu ölçümüzü bulmak için kol altı ile omuz ucunun arasını ölçüyoruz. 23 santim geldi. 23 santimden de 4 santimi çıkarıyoruz. 19 santim olan pazu genişliğimizi buluyoruz. Kol evimizi ölçtük, pazumuzu hesapladık. Kol kalıbımızı çıkaralım. Kol boyumuzu 60 santim alıyoruz. Standart. Burada ayrıntıya girmiyorum. Zaten pratik beden kalıbından gidişatın nasıl olduğunu biliyoruz. Kol kalıbımızın üst kısmı tamam. O zaman kol modelimizi uygulayalım. Öncelikle kolumun orta noktasını buluyorum. 30 santimden nokta atıyorum. Daha sonra onun 3 santim aşağısına da bir nokta daha atıyorum. Arkadaşlar, bu da modelimizle birlikte öğrendiğimiz genel bir bilgi olarak cebimizde kalsın. Dirseğimiz genel olarak kol boyumuzun yarısının 2,5-3 santim fazlasına denk gelir. Biz de dirsek hattımızın olduğu noktayı belirledik. Bu noktadan 7 santim aşağıya yine bir nokta daha atıyoruz. Ve bu noktayı kol genişliğimiz boyunca uzatıyoruz. Çizginin üst kısmı kolumuzun üst bölümünü, 20 santimlik alt kısmı ise kolumuzun ribana bölümünü oluşturacak. Modelimizin kolunu bileğe doğru daraltmıyoruz. Direkt elimizdeki genişliği olduğu gibi bırakıyoruz. Ayrıca boyunu da 2 santim daha uzatıyoruz. Bunun nedeni modelimizin özelliğinden kaynaklı. Üst kolun bol ve dökümlü, bilek kısmının yani alt kolun ise dar ve uzun olması. Kolumuzun üst kısmını tamamladık. Ribana parçamıza gelelim. Ribana kalıbınızı dirseğinizden 7 santim aşağısının ölçüsünü ve bilek ölçünüzü baz alarak çıkartabilirsiniz.
Burada önemli olan ölçünün sıfır alınması. Çünkü ribana esnek bir malzeme ve modele göre potluk yapmadan alt kolu sarması gerekiyor. Bu bilek ölçüsü içinde geçerli, fakat malzemenize dikkat edin. Bazı ribanalar çok tok oluyor, esnekliği az oluyor. O nedenle bu kısımda deneme yaparak ilerleyin. Üst kolla birleşecek olan ilk çizgimizi atalım. Ben burada 28 santimi baz aldım. 28 santimlik çizgimizi çiziyoruz ve tam ortasından aşağıya 20 santim kadar inerek ribanamızın boyunu veriyoruz. Sonrasında alt kısma iki tarafa da eşit olacak şekilde bilek ölçümüzü yerleştiriyoruz. 20 santim. Yan dikiş hattını birleştiriyoruz. Ribana kalıbımız hazır. Bu şekilde modelimizin kol kalıbını da tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir de kopya alıp dikiş paylarını verelim. Kafamızın karıştığı yerler varsa netleşsin. Geldik kapşon kalıbımıza. İlk olarak kapşon kalıbımızı çıkarabilmek için arka yakamızın ve ön yakamızın kaç santim geldiğini ölçüyoruz. Arka yakamız 11 santim, ön yakamız 14,8 santim geldi. Toplamda yakamız 25,8 santim. Yalnız burada önemli bir nokta, ön yakamızın genişliğini ölçerken fermuar payımızı hesaba katmıyoruz. Ön orta düz boy ipimize kadar ölçümüzü alıyoruz. Biliyorsunuz o pay fermuar dikiminde içe kıvrılacak. Ölçülerimizden sonra kapşon kalıbımızı çıkartmaya başlıyoruz. Kapşonumuzu oturtmak adına kendimize uzun kenarı 40 santim, kısa kenarı 26-27 santimlik bir dikdörtgen çiziyoruz. Kapşonumuzun yaka geçişini oturtmak için dikdörtgenin arka uç kısmından 8 santim yukarıya nokta alıyoruz. Noktadan dik bir şekilde dikdörtgenin içine doğru hat çekiyoruz. Bu hat üzerinde arka kenardan içeriye 1,5 santimden nokta atıyoruz. Oradan dikdörtgenimizin karşı uç köşesine geliyoruz. Burada kısa kenar üzerinde 1,5 santimden nokta atıyoruz. Attığımız bu iki nokta arasına kapşonumuzun yaka geçişini oturtacağız. İlk olarak arka yaka geçişimizi sağlıyoruz. Kavadoramızı bize arka yakamızı verecek şekilde hat üzerine yerleştiriyoruz. Geçişlerimizi hafif yapalım, daha sonra ölçümüzü teyit edince netleriz. Arka yaka geçişimizden sonra ön yaka geçişimizi vermek adına kavadoramızı ters çeviriyoruz. Ve alttaki noktayı kendimize hedef alarak üstten gelen arka yaka geçişini yakalıyoruz. Hemen yaka ölçümüzü sağlamasını yapıyoruz. İki nokta arasında uzanan eğimli hattın bize toplam yakamız olan 25,8 santimi vermesi gerekiyor. milim fazla geldi. Hemen düzeltiyorum. Noktamı 2 milim içeri çekiyorum. Tekrar bir teyit edelim. Evet, artık yaka geçişimiz tam. Hattı netliyorum. Hattımı netledikten sonra da üst noktamdan sonrasını takip ederek arka yaka ölçüm olan 11 santimi yaka hattımda işaretliyorum. Buraya attığımız nokta ön bedenimiz ile arka bedenimizin birleştiği nokta. Dikişte bize yardımcı olacak.
Şimdi de dikdörtgenimizin üst ucuna geliyoruz ve köşe noktasından aşağı doğru 1,5 santimden nokta atıyoruz. Bu nokta ile aşağıda yakamızın uç noktasını cetvelle birleştiriyoruz ve kapşonumuzun ön geçişini çiziyoruz. Daha sonra da kavadoramızı kapşonumuzun tepesini oluşturacak çizgiden bu noktaya doğru yerleştirip oval geçişimizi sağlıyoruz. Kapşonumuzun üst geçişi tamam. Bu geçişi tabii ki devam ettirmemiz gerekiyor. O yüzden kavadoramızı dikey çevirip arka ovalimizi sürdürüyoruz. Geçişimiz arka yakamızın orta noktasına kadar devam edeceği için bir de arka ortamızdan oval bir çıkış sağlıyoruz. Ve bu çıkışı bir süre devam ettiriyoruz. Ben burada üstten gelişe yeniden gözümle yön verdim. İlk çizim alttan gelişe göre biraz geniş kaldı. Gözümüzde çizdiğimiz hattı da netleyelim. Son olarak burada ön kısma isterseniz kavadoranızla tatlı bir geçiş de verebilirsiniz. Evet, fermuarlı kapşonlu sivit modelimizin kalıbını sizlerle beraber çıkardık. Modelimizi artı 20 bolluklu olarak salaş oldukça dökümlü ölçülerle çalıştık. Siz birazcık daha dar olsun isterseniz artı 18 ya da artı 16 bolluklu da çalışabilirsiniz. Tavsiyem 16'dan daha dar olmasın. Çünkü en az 16 bolluklu yapılmasının bu model için uygun olduğunu düşünüyorum. Etek ribanasının burada kalıbını vermedik. Zaten hani çok basit bir dikdörtgen kalıbı çıkaracaksınız. Sadece riban olarak ben 5 santim genişliğini kullandım. Yani 5, 5, 10 santim birer santimde dikiş payı derseniz 12 santimlik etek ölçünüz kadar bir dikdörtgen kalıbı çıkartmanız gerekiyor. Bunun haricinde de birazcık daha dar olmasını isterseniz etek ölçünüzden bir 5 santim 10 santim daha dar da çalışabilirsiniz. Modelin fotoğrafta gördüğünüz hali 3 iplik jardonlu kumaşa artı 10 bolluklu çalışılmış hali. Sahibi çok dökümlü olsun istemedi. Daha derli toplu olsun istedi. O nedenle artı 10 bolluklu çalıştık. Fakat ben artı 10 bolluğu bu modelde sevmedim. Tasarım açısından bu ölçü bence modeli karşılamıyor. Fakat giyecek kişi çok ısrar ettiği için böyle çalıştık. Bu ısrara karşılık da sivitin kesimini kendisine yaptırdık ama yaptırmaz olaydık. Yani arkadaşlar ne modeli acımış ne kumaşı acımış. Yani bir omuz 42 bedense bir omuz 40 beden olmuş. O derece yani. Bir de fermuarını diktik. Fermuarını diktikten sonra fermuar kırıldı. Çok enteresan bir şekilde. Bir daha yeni fermuar diktik. O fermuar birazcık kısa geldi. Bulamadık da bir fermuar. Böyle garip garip bu sivitin başına şeyler geldi. O yüzden burası şöyle olmuş, burası böyle olmuş derseniz haklısınız kesinlikle. Neyse bunları geçiyorum. Cep ayrıntısına geliyorum. Burada cep ayrıntısı olarak ben daha tekli bir çalışma yaptığım için oval geçiş sağladım. Ama 3 iplik, 2 iplik tarzı kumaşlarda bu tarz yuvarlak oval geçişler pek kullanılmaz arkadaşlar. Çünkü dikişe uygun değildir. Dikerken problem çıkartır. Özellikle seride hem zaman kaybına neden olur hem de hataların oluşmasına mahal verir. Eğer siz isterseniz tabii ki böyle oval geçişle verebilirsiniz ama onun dışında dik geçişler vermeniz cep ayrıntılarında sizin için daha iyi olacaktır. Ayrıca bu modeli isterseniz yarasa kol geçişli de çalışabilirsiniz. O tarzda da güzel duracaktır. Biz burada sadece model çalışmadık. Aynı zamanda pratik beden kalıbını istediğimiz hale nasıl getiririz onu da görmüş olduk. O nedenle sizin istediğiniz bir sivit modeli varsa bizim çıktığımız yollardan feyz alarak kendi sivit modelinizi de
çalışabilirsiniz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Buralara kadar gelip bizi izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Hep güzel seyle kalın, hoşça kalın.